Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda çıtır çıtır bahara yakışan bir bluz öreceğiz beraberce. Şayet siz de beğenirseniz tabii ki. İlk başta hemen kaç tane motif yapmamız gerektiğini efendime söyleyeyim. İşte iplerim nedir? Muhtemelen hani beğenilen renkler olursa bunları örmek isterseniz hemen numaralarını size buraya bırakayım istedim. Paketlerin kuşaklarını kaybetmeden evvel. Onun için hızlıca geldim. Bu gördüğünüz motiften gorgeous motifi çalışıyorum. Siz dilediğiniz motifi örebilirsiniz. 4 sıralı motifler biriktiriyorum. 4 sıralı motifimin hemen kaç santim olduğunu söyleyeyim. Şuraya koyalım ve ölçelim. Şöyle söyleyeyim size, 10 santim yine her zamanki gibi 10 santim motifimi biriktiriyorum. Siz de eğer bu motifi örmek isterseniz ve beden olarak da üstümde duruşuna bakıp kontrol eder, ona göre motifin üstüne oynama yaparsınız. İp olarak da Yarn Art Jeans Kartopu Cotton Love ve Yarn Art Jeans Crazy kullanıyorum. Hemen kodlarını vermem gerekecek olursa da sizlere Yarn Art Jeans'in 81'i ve 26'sını kullanıyorum. Crazy'nin şöyle göstereyim. Crazy'nin 72.08'ini kullanıyorum. Kartopuların ise laciverti ile Ecru'sunu şöyle hemen onun da numaralarını vereyim size. K354 ve K630'u kullanıyorum. Bunlar dipnot olarak burada dursun. Tığım bu bluz için 3 milim. 3 milim tığ ile örüyorum. Ne yapıyorum şimdi? Aynen şu görmüş olduğunuz motiften nasıl bir sıralama yaptım kendimce. Ecru, lacivert ve laciverti kullanmadım. Laciverti dışarıda tuttum ortalar için. Bakın zaten ortalarım burada. Ecru, turkuaz ve kırmızıdan ortalar hazırladım. Hepsinin ikinci sırasını Jeans Crazy ile örüyorum. Her birinin ikinci sırasını. Sonra yine hiç laciye dokunmadan kendi içlerinde kremle ördüğümün üstünü kırmızı, turkuazla ördüğümün üstünü krem, kırmızıyla ördüğüm üstünü de turkuaz mantığına oturttum. Bu mantıkla motifleri hazırladım gördüğünüz gibi. Şayet beğenirseniz benden ekran görüntüsü alıp aynı renk sistemiyle devam edebilirsiniz. Laciyle de her bir yuvarlağın üstünü geçeceğim. Böyle tam olarak 36 tane motif hazırlıyorum. 36 tane motifi hazırlayıp bluzumu örmeye başlayacağız. İlk olarak motifleri hazırlayıp buluşalım dostlar. 36 tane motifimi tamamladım. Bu 36 tane motifin 24 tanesini beden için, 6 artı 6 12 tanesini de kollar için kullanacağım. Bu motiflerin 3 tipi var şu an benim elimde. Ben öyle çalıştım. Bu motiflerin hemen hemen ölçüsü 10 santim civarı ölçmüştük biliyorsunuz. Şimdi bunları ilk olarak bedene yerleştireceğim. Bedene yerleştirirken de İki motifin yan yana gelmemesine dikkat ederek bir yerleştirme yapacağım. Mesela kırmızıyı aldım. Krem ve turkuaz gibi böyle devam ettim. Şimdi buraya hemen başa en alttakine geleceğim. Kırmızı ve krem. Sonra en alttakinden yanına geleceğim. Krem. Yani böyle bir 24 tane motifi yan yana dizeceğim. Krem, turkuaz ve kırmızı. Kırmızıyı başa alacağım yeniden. Başa aldım. Yanına hemen kremi koyacağım. Yan yana gelmemesine dikkat ediyorum. Bakın motiflerimin hiçbirisi yan yana gelmiyor ama çaprazda da bir görsellik sağlıyor gördüğünüz gibi. Bunu şöyle yaparak sağlıyorum. Bakın. Şimdi burada kırmızıyla başladım. Turkuazla bittim ya. Hemen başa turkuazı alıyorum. Bunun ikisinin yanında olmaması gereken renk ne? Kırmızı. Kendini belli ediyor. Kırmızıyı yanına koyuyorum. Hemen sırada ne var? Krem. Ne yaptım da kremle başladım. Şimdi şunu şöylece çekeyim. Yarım açılsın. Ne yaptım da burada? Kremle bittim de başa krem aldım. Turkuaz ve kırmızı. Kırmızı tekrar buraya. Bu mantıkla bütün motifimi 24 tanesini bedendekini yerleştireceğim. Tabii bu bluzu
kısa bulup uzun örmek isteyenler hep artı 8 motif diye düşünebilirler. İşte 36 tane örmüştük. 44 yapabilirler. Daha uzun yapmak isteyenler artı 8 artı 8 diye düşünebilir. Şimdi bunları birleştirme tekniğini size göstermek istiyorum. Yarım trabzanla birleştireceğim için. İlk olarak şu bedeni nasıl ilerliyorum onu bir birleştireyim. Kolu ilerleyeyim. Size gelip bir tane kolu birleştirip ikinci kolu o kolun üstünde göstererek yapmaya çalışayım. Bütün motifleri önüme dizmişken de size göstermek istedim. Şimdi ben bunu nasıl toplamaya başlayacağım birleştirme şekline göre. Bunu bunun üstüne, bunu bunun üstüne böylecene gideceğim birleştirmede mantığında, bakın böyle gideceğim. Geldikten sonra bu kenarı ip koparmadan birleştireceğim ya, üstüne bunu. Sonra bu kenarı geleceğim, hop, üstüne bunu. Yani önce bunu, üstüne bunu, sonra bunu derken de en son kademede birleştirmeyi formu vereceğim. Şimdi bu önümüzde açıkken size bir göstermek istedim onu nasıl yapacağımı. Beden için sıralamasını yaptığım motifleri böyle üst üste dizdim. Birleştirmem gereken sıralamasıyla bozulmasın diye üst üste koydum. Şimdi kol için de aynı sıralamayı yapacağım. Kol için de belli bir mantıkla işte atıyorum şimdi 3 daha 6 motif bir tarafa, 6 motif de diğer tarafa koyacağım. Bu bir tarafın kolu olsun. Diğer tarafın kolunu da hemen yapalım. Aynı mantıkla da buradaki kolu yerleştirdim. 3 daha 6. Şimdi bu 6 motiflik parçalarda size birleştirme tekniğini göstermek istiyorum. İlk olarak birini birleştireyim, diğerini birleştirirken de size nasıl olduğunu anlatmaya çalışayım. Yarım trabzanlarla birleştirme şöyle ilerleyen bir teknik olacak. Ben size hemen 4 motifte onu da göstermek istedim ki çünkü kolun tamamını örmeyeceğiz. Kolu bedene ekleyerek devam edeceğim için hani 4 motifte çok daha anlaşılır olur diyerekten hemen size bir eklemeyi böylece göstermeyi tercih ettim. Nasıl yapacağım şimdi? İlk motifimi alacağım. Birleştirmeyi seçtiğim rengim ile etrafını yarım trabzanlarla örmeye devam edeceğim. Dikkat ederseniz daha ziyade yarım trabzanı kullanıyorum. Çünkü çoğunluk yarım trabzan kullanıyormuş anladığım kadarıyla. Bu çakma sık iğne olayı mı? Hani arada kalıyordum ya hep. Şimdi bu köşeye batıyorum hemen. Bu arada şu arkadaki ipi de hemen içeri doğru alıyorum. Köşeye battım. Şu hepsini bir topluyorum. Yine tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buraya batıyorum. Hepsinin bir topluyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Hepsini bir topluyorum. Hep aynı mantıkla motifimin iki kenarını geçeceğim. Şöyle göstereyim. Her bir trabzanın üstüne batacak şekilde öreceğim. Her bir trabzanın üstüne batarak bakın. Şimdi bu kenarı köşeye kadar geleyim bu şekilde. Köşeye kadar geldim. Köşenin içine de 2 tane ilk önce 2 yarım trabzanımı örüyorum. Sonra 2 zincirimi çekip yine aynı boşluğun içine 2 yarım trabzanı örüyorum. Ve bu kenarı da aynı mantıkla her trabzanın üstüne bir yarım trabzan örerek motifin bu kenarının sonuna gelince artık sıradaki motifi alıp üstüne eklemeye başlayacağız. Köşeye kadar geldim. Köşeye de 2 tane ördüm. Şimdi burada durdum ve sıradaki motifimi aldım. Hemen sıradaki motifimin yüzü bana bakarken, her iki motifin de yüzü, ön yüzü bana bakarken, bakın ikisinin de ön yüzü bana bakıyor. Yeni motifin içine, köşeye bir tane yarım trabzanımı örüp artık motifleri sırt sırta verdiriyorum.
ve hemen bu ikincinin karşısına denk gelecek olan, yani buradaki bu değil de ikinci yarım trabzanın içinden batıp tığımın üstüne de ipimi alıyorum ve köşenin içine bir tane yarım trabzanı böyle hepsini bir çekerek örüyorum. Hepsinin içinden geçiriyorum. Bakın arkadan batıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıp ilmeği çıkartınca hepsini bir topluyorum. Buraya geldim, battım. Tığın üstüne ipi aldım. Çıktım. Hepsini bir topladım. Sıradakinin içine battım. Geldim. Hepsini bir topladım. Battım. Geldim. Hop, hepsini bir topladım. Buraya da geldim. Hepsini bir topladım. Battım. Tığın üstüne ipimi aldım. İlmeği çıkarttım. Hepsini bir topladım. İşte aynen bu mantıkla bu sıranın sonuna kadar geleyim. Buraya kadar sonuna gelince de birlikte de yapalım yine dedim. Şimdi buradaki köşedekinin ilkine battım. Buraya da köşeye ilkini örüyorum. Tekrardan ikinciye battım. Buraya ikinciyi örüyorum ve 1-2 zincirimi çekerek hemen yanına gelip diğer 2 tane yarım trabzanımı örüyorum ve her bir trabzanın üstüne yarım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Nereye kadar? Şöyle ki size 4 taneyi birleştirmeyi gösterdiğim için bunu böyle geleceğim. Buraya gelip buraya döneceğim. Ama eğer daha uzun, mesela benim 24 parçayı birleştiriyor olsaydım 8 tane vardı ya bir sırada. Bunun üstüne yaptığım gibi işte 3.'yü buraya, 4.'yü buraya gibi devam edecektim. Ben mantığını çözmeniz için şimdi az motifle 4 taneyle yapıyorum. Buraya geleceğim. Buraya kadar da geleyim. Hatta böyle de dönüp şurayı geçişi nasıl yaptığımı göstereceğim. Sonra buraya geldikten sonra da 3 ve 4'e ekleyeceğiz. Şimdi bunu böylece dolandım, geldim. Şu kısmı nasıl geçeceğimizi size göstereceğim. Hemen buraya 2 tane yarım trabzanımı örüyorum. Daha sonra 2 zincirimi çekiyorum. Sonrasında ise şuradaki görmüş olduğunuz yerin üstüne batıp arasından ipi kaydırarak geçiriyorum ilmeğimin. Sonra 2 zincir daha çekip buraya gelip bu köşenin diğer 2 tane yarım trabzanını örüyorum. Sonra yine trabzanlarımın tepesine yarım trabzan örmeye devam ediyorum. Ta ki sıranın sonuna kadar. Bu kenarın sonuna geldi mi sıradaki motifi alıp üste geçişi göstereceğim. Sonuna kadar geldim. Ekleyeceğim motifle parçam ikisinin de ön yüzü bana bakarken yeninin içine bir tane yarım trabzanı örüp sırt sırta verdiriyorum. Ve hemen buradaki ikincinin içinden batıp, yani şöyle söyleyeyim, bu bunun karşılığı ya, burada ikinci öreceğimin karşılığı da yanındaki olduğu için onun içinden batıyorum ve tığımın üstüne ipimi alıp buraya hepsini bir toplayarak örüyorum. Daha sonra yine karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum. Buradaki trabzanın üstüne batıp karşıdaki denk gelen noktadan geçiriyorum. Buraya batıyorum. Arkadan geçir. Ortada üçünün kesiştiği noktaya kadar artık bu bildiğimiz şekilde yol alıyorum. Şimdi ortak kesiştikleri noktaya geldim. O noktaya geldiğimde de hemen bu köşenin içine örmeye devam ediyorum. Sırasıyla içlerinden geçirerek. Şimdi buraya 2 taneyi örmüş oldum. Bakın tam olarak bu noktadayım. Buraya 2 taneyi örmüş oldum. Sonrasında hemen bir tane zincir çekiyorum ve hemen
şu kesiştikleri nokta var ya, şu kısım tam olarak, onun içinden şöyle arkasından bakın geçirip şöyle bir zincirimi çekiyorum ve buraya gelip diğer ikinci grubumu örüyorum ve trabzanların üstüne yarım trabzanlarımı örmeye devam edeceğim. Size şu ortayı bir göstermek istiyorum. Şöyle tam olarak buradayım. Dördüncüyü de buraya göstereceğim. Şimdi dördüncüyü de buradan ekleyeyim. Aynı gösterdiğim sistemle dördüncüyü buraya tutturacağım. Buraya geldiğimizde ne yapacağımı göstereyim. Şimdi dördünün kesiştiği noktaya geldim. Bunu köşesini birlikte örelim. Buraya içini istedim. Buradaki iki tane ile birleşeceğim ya. Şimdi şu ilkinin arkasındaki ilkinin içinden batıp tığımın üstüne ipimi aldım ve bu köşeye geldim. Çıktım hepsini bir. Sıradakinin içinden battım. Tığımın üstüne ipimi aldım. İlmeğimi çıkarttım. Hepsini bir topladım. Sonra burada ne yapıyorum? 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve artık bununla bunu birleştirmeye başlayacağım. Bununla bu birleşti. Sıra bununla bunda. Onun için de onun buradaki ilk şu köşedeki ikinci grubun içindeki ilk yarım trabzanın içine batıp tığımın üstüne de ipimi alıyorum ve bu köşeye gelip ikincinin ilk yarım trabzanını örüyorum. Sonra yanındakine batıyorum. Yine tığımın üstüne ipimi alıyorum. Yine buraya hepsini bir topluyorum. Sıradakine batıyorum. İlkinin üstüne batıp yarım trabzan. Sıradaki ilkinin üstü yarım trabzan. Aynen bu mantıkla da bütün bir kenarı sonuna kadar öreceğim. İşte bu teknikle arkadaşlar istediğiniz kadar parçayı birleştirebilirsiniz. Mesela şimdi bluzumuzun 24 adet bedenini ben bu şekilde birleştirip geleceğim. Sonra sizlerle birlikte de kolu yerine oturturuz. Ne yapacağım? Bunu buraya kadar geleceğim. Buraya döneceğim. Bitireceğim. Yani asıl önemli olan birleştirme tekniği kısmını sizlere göstermiş oldum. Şöyle bir şekilde tamamlamış olduk. Öyleyse bedeni birleştirip geleyim. 3 çarpı 8 24 tane parçayı size gösterdiğim şekilde birleştirdim. Ancak bir köşesini böyle açık bıraktım. Ne yapmıştım biliyorsunuz? Birleştirirken buradan uzun kenardan geldim. Böyle gittim, böyle geldim, böyle gittim. Şimdi en son burada kaldım. Çünkü neden? Bunu aynı yine size gösterdiğim yöntemle şurayla birleştirip bluzun beden formunu vereceğim. Bakın beden formunu verdiğimde bluzun şöyle bir şekil ortaya çıkacak. Şöyle gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. Burayı birleşerek şimdi beden formunu vereceğim. Böyle katladığımda benim parçam kaç santim oluyor? Size onu da hemen göstermek istiyorum. Katladığımda 45 santim, yani bütün olarak da 90 santime tekabül ediyor. Siz tabii şöyle düşünebilirsiniz, bu bana yani 34-36 bedene çok uygun, hatta 38'e de oldukça uygun bir beden. Daha büyükler direkt kafadan zaten motifini bir sıra fazla örecekler. Çok rahatlıkla da bedeni oturtabilirler. Şimdi ben bu kenarı da birleşeyim karşılıklı. Aynı size gösterdiğim gibi kolları yerleştirmeyi görelim. Şu kısmı karşılıklı birleşirken göstermek istediğim size, işte iki parçanın bir tarafı örülü bir tarafı açık ya. Bakın şimdi burada normalde 2 taneyi ördüm. Arada da 2 zincirimi çektim. Buradaki ilk karşıya döndürdüğünüzde burada gördüğünüz ilk olan yarım trabzanın içinden batacağım. Sonra yine bu ortaya gelip üstüne tığımın üstüne de ipimi aldıktan sonra bir saniye şöyle tığımın üstüne de ipimi aldıktan sonra ortaya gelip hepsini bir, şunu şurada açık olmaması için bakın şunu iyicene çekip yapıştırırsanız tığa,
oradaki ilk başlangıçtaki aralık kötü durmasın. Tekrardan battım. Tığın üstüne ipimi aldım. Buraya geldim ve hepsini bir çekerekten başladım. Şimdi artık bildiğimiz sistemle buraya ikinciyi örüyorum. İşte sıradakinin üstüne şu orta geçişi de nasıl yaptığımı oraya geldiğimde size göstereyim. Burayı devam edeyim. Şurayı da birlikte geçelim. Tam sözünü ettiğim yere geldim. Karşılıklı böyle köşedeyiz. İlk olarak buraya 2 tane ikili yarım trabzanımı örerken karşıyla yine birleşmeye devam ediyorum. İlk karşıdaki denk gelen yarım trabzanın içine battım. Tığımın üstüne ipimi aldım ve içinden geçirdim hepsini bir. Sıradakinin içine batıyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Boşluğa geldim. Hepsini bir topladım. Şimdi burada 2 tane zincirimi çektikten sonra ilk olarak önümdeki parçanın içine batıp daha sonra da aynı noktada kesiştikleri noktada, yani bakın şu parçanın şurasına batıyorum ve arasından kaydırarak geçirdikten sonra 2 zincirimi çekip buradaki 2 yarım trabzanımı öreceğim. İlk olarak ilkinin arkasından battım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bu köşenin ilkini ördüm. Şimdi sıra ikincisinde. Bunun için de hemen sıradakinin arkasından batıp tığımın üstüne ipimi aldım ve hepsini geçirdim yine. Ve bu mantıkla da sıranın sonuna kadar ördüğümde parçanın formunu vermiş olacağım. Burayı da böyle geçmiş olduk, ortayı. Sonuna kadar geldim. Şimdi sonuna da dedim birlikte tamamlayalım. Son köşedeki yarım trabzanlardayım. Sonra burada işim bitiyor artık. Buradaki ilk 2 tanenin tepesine batıp arasından kaydırarak geçiriyorum ve bedenle işimi tamamlamış oldum. Bunu keseceğim. Şimdi işte beden parçası şu şekilde önümde. Kolu nasıl oluşturacağım? Kolu sağ ve yani önde sağ parça oluyor. Burada da sol oluyor üstümüze giydiğimizde. Onu nasıl çalışacağımı göstereceğim. Burada benim yaptığım sistemin tam tersini sol elini kullanan arkadaşlarım yapabilir. İlk olarak bir tanesini 3 tanesi, yani altının 3 tanesini şu şekilde birleştirmeye başladım. Bu tarafa birleştirirken ucu dışarıda kalacak şekilde olacak. İkinci kısmı buradan birleştireceğiz. Bunu direkt buraya tutturup bunun üstünden ilerleyeceğiz. Şimdi ilk olarak sağ tarafı önüme koyduğumda sağ tarafı yapıyorum. Bunu sol elini kullanan arkadaşlar diğer tarafta uygulayacaklar. Pardon, sol elini kullananlar evet tam tersinde uygulayacaklar. Şimdi önüme koymuştum şu şekilde. Bu bununla birleşecek. Bunu, yani şu kenarı bununla birleştireceğim. Bakın önüme koydum. 3 taneyi birleştirdim, 6 tanenin diğer 3'ünü birleştirmek için ilk olarak buradan başlıyorum. Bunu buraya birleştiriyorum. Burayı tutturdum. Şimdi bu 3 tane motifin kenarına gelip kolun diğer 3 motifini ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Şuraya kadar geliyorum, bakın. Şuraya kadar geliyorum. Burayı örmeyeceğim, şuraya kadar. Sonra yanına diğer motifleri ekleyeceğim. Şimdi kenarını geçtim ve hemen ne yapıyorum? Sırasıyla yanına motiflerimi eklemeye başlayacağım. Şöyle ki hemen şöyle de kol motiflerimi yerleştireceğim aşağıya doğru. Bunun yanına bunu. Hemen ne yapıyordum? İkisi motifinde yüzü bana bakarken yan yana koyup çalışmaya başlıyordum yeni motifin içine.
Aynı mantıkla burada da devam ediyorum. Hemen yanındakine batıp buraya çalışıyorum. 3 motifi de bu mantıkla birleştireyim. Formunu birlikte verelim. Şimdi tam olarak buradayız. Şuradan gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. Çünkü böyle başladık. Böyle başladım. Üstüne ekledim 3 tane motifi, yanına 3 tane motifi ekledim. Şimdi burada artık hiçbir şey yapmıyorum. Durdum. Ne yapıyorum? Şuradan geliyorum, etrafını geçiyorum. Burayı da etrafını geçiyorum. Bu kenarın burasını geçerken de arkaya kolun formunu vereceğim. O zaman ne yapalım hemen? Önce şuraya geçelim, sonra şuraya geçelim. Ne yapacağımızı göstereyim. Böylece birleşmiştik. Böylece de geldim. Şimdi buradan tutup arkaya döndürdüğümde işte kolun formunu da böylelikle vermiş oluyorum. Bakın. Bunu ne yapacağım? Bunu bu kenarla birleşeceğim. Bunu da burayla birleşeceğim. Bir tarafın kolunu da tamamlamış olacağım. Şöylece geçeceğim yani. Şimdi kolu da ekledim, bitirdim ama tam olarak öne geldiğimizde bakın. Öne geldiğimizde şöyle bir açıklıkla karşılaşacağız. Hani buradaki açıklık size değişik gelmesin. Burayı daha sonra örerken arkada da aynı açıklık oluştu eklediğimiz yerde şöyle. Yaka kısmında oyukluk olan yerde. Orayı etrafının patını geçerken toplayacağız. Onun için burada bir toplama yapmıyorum. Patı örerken o toplamayı yapacağım. Onu da söylemek istedim. Burada yaptığımız işlemin birebir aynısını aslında diğer tarafta da yapacağız. Bu sefer hani ilk başta size sağ sol taraf demiştim fakat önüme aldığımda şunu çok daha net anladım ki hiç fark etmez. Ne yapacağız? Bunu hemen buraya bu kol muamelesi yapıp bakın hop buraya aldım. Burayı açıkta bıraktım. Şimdi buradakinin aynı çalışmayı yapacağım. Ne yapacağım? 3 tane motifi birleştireceğim. Sonrasında hemen gelip ne yapıyordum? İşte 3 motifi birleştirdikten sonra buraya tutturacağım. Yanını çıkartacağım. Buraya ekledikten sonra 3'ünü çıkacağım. Sonra yanına gelip 3 tane ekleyip arkasını döndürüp formu vereceğim. Mantık birebir aynı. Diğer kolu da yaptıktan sonra etrafını geçmeyi görelim. İki tarafında kolunun yerine yerleştirdim. Tabii şimdi burada gördüğünüz gibi kocaman bir boşluk var. Burayı trabzanlarla geçerken toparlayacağım. Öyle düzgün olması gerekiyor yaka kısmının da. Omuzda durması için, daha sağlıklı durması için toparlayarak da yapacağım bu işlemi. İlk sırada bir toparlama yapacağım. Ama burada şunu da söylemek isterim ki önü kapalı olsun, V dursun diyorsanız yapmanız gereken tek şey bu motifi yarım çalışıp karşılıklı 2 tane ekleyip direkt bluzunuzu kapatmak olacak. Bu şekilde sırt dekoltemde olmasın diyorsanız eğer yarım motifleri sırtta da çalışabilir. 4 tane yarım motifli önü daha kapalı hale getirebilirsiniz. Bunu da söylemek istedim. Ben şimdi yine aynen Crazy'mle devam edeceğim. Son bitişi lacivertle yapmak istiyorum. Kolun ve etek kısmının da etrafını lacivertle geçiş yapıp tamamlayacağım. Direkt Crazy'den bir ilmek çıkartıyorum ve bluzun herhangi bir noktasından mesela şöyle başlayalım. Şöyle şu noktadan şöylece başlayayım. Burada da nasıl bir toparlama yapacağım onu da göstermiş olurum hem. Şimdi buralara, köşelere, köşe boşluklarına sadece bir tane ikili trabzan yapacağım. Hemen yan tarafa atlayacağım. Atlarken de ipi üstüne alıyorum ki birlikte örmek için. Sonrasında üstünü örmeye devam edeceğim. Burada da her bir trabzanın tepesine bir trabzan mantığı ile örmeye devam edeceğim. Daha doğrusu alttaki trabzan değil, yarım trabzan, özür dilerim, dil alışkanlığı diyeyim, ağız alışkanlığı diyeyim. Böyle trabzanların üstüne birer trabzan örüyorum. Ta ki buraya kadar geleyim. Burada nasıl bir toparlama yapacağız göstereyim. Toparlama yapacağım kısım tam olarak bluzun şu önündeki köşe gibi duran yer. Oraya geldiğimde de bakın. Şimdi bunun üstüne örüyorum.
tığımda tutuyorum. Bir bu boşluğa örüyorum, tığımda tutuyorum. Bir bu köşeye geliyorum, örüyorum, yine tığımda tutuyorum. Yine bu köşeye geldim. 4 köşe var burada. Dördünün de içine batıp çıkıyorum. Daha sonra buradaki yarım trabzanın da tepesine örüp bütün ilmeklerimi bir topluyorum. Daha sonra yanındakinin üstüne ikili trabzanımı aynen örmeye devam ediyorum. Ta ki diğer öndeki yine bu köşeye gelene kadar. Orada da aynı işlemi yapacağım. Örmeye devam ederken o köşeye gelmeden evvel tam olarak neredeyim size göstereyim. Şimdi böyle dolandım geldim. Tam olarak ortadayım. Minnoş bir toplama da orada yapacağım. Onu da nasıl yaptığımı hemen gösteriyorum. Şimdi buraya geliyorum. Bu köşenin içine bir tane batıyorum. Çıkıyorum. Gene aynen bu köşeye gelip bir tane batıp çıkıp bunları bir topluyorum. Sonra yine yarım trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şuradakini de birlikte toparlayalım. Daha sonra diğerlerinin zaten arkada da aynı yerde de tam arkada denk gelen aynı yerde de aynı toparlamayı yapacağım. Anlaşıldığını düşünüyorum. Yine tam olarak toparlama yerindeyken başlıyorum. Bir burası, bir bu köşe, bu köşe, hemen şuradaki köşe, burada diğer köşemiz de var. Hepsine batıp şöyle bir güzel toparlıyorum yine ve yanındaki yarım trabzanın tepesinden örüyorum. İşte bu sırayı da tam karşı tarafına denk gelen yerde de aynı çalışarak aynı şekilde devam edeceğim. Burada ilk turu tamamladım. Şimdi ikinciyi de aynı iple geçeceğim. Daha sonra etrafı da lacivertle geçip tamamlayacağım. Etek ucunun benim için boyu yeterli olduğu için bir sıra etek ucuna da geçeceğim laciverti. Daha sonra kollarımın etrafına da geçeceğim. O zaman şimdi bir tur yukarıya da çıkalım. Hemen bir tur daha bu renkle örelim. Nasıl örelim? Görüyoruz, görelim hemen beraberce. Şimdi burada ilk başladığım yere geldim. Tepesine battım. Burada bir zincir çekiyorum. Yükseliyorum. Etrafında döndürüp ipimi de arkadan alıp geçiriyorum. Ve bir yalancı trabzanı böylelikle örmüş oldum. Burada ördüğüm her bir trabzanın tepesine örerek başlıyorum etrafını geçmeye. Şurada minik bir toplama yapacağım sadece o kadar. Buraya geldim. Şimdi buraya geldiğimde 1, 2, 3 noktada toplama yapacağım. Bir tane battım, çıktım ve tığımda tutuyorum. Buraya battım, çıktım, yine tığımda tutuyorum. Buraya da battım ve çıktım. Bu sefer tığımdaki 4 ilmeği beraber ördükten sonra bütün trabzanların tepesine örmeye devam ediyorum. Bir dahaki toparlamam diğer köşede ve arkadaki iki ön köşelerde, arka ve ön köşelerde aynı buradaki yaptığım toparlamayı yapacağım. Geri kalan her tarafını aynı şekilde geçiyorum. Üçüncü sıra için de yukarıya çıktım. Daha tabii ki henüz yakayı tam olarak oturtmadık yerine. Daha bir miktar daha kapatıp örmem gerekiyor, toparlamam gerekiyor. Aynen yine trabzanlarımla örmeye devam ediyorum. Bir miktar yine buralardan tabii ki küçültme yaparak. Aynı şekilde şimdi burada geleceğim ama buraya geldiğimde 1, 2, 3'te gene daralacağım. Bu sırayı da böyle geçeceğim. Bunun üstünde bir sıra daha öreceğim. Ondan sonra renk değiştirmeyi planlıyorum. Ama hiçbir farkı yok. Aynı bu sırada yaptığımı yapacağım. Buraya geldiğimi dediğim gibi üçlük daraltma. Burada da, arkada da. Arkada da her iki noktada. Bu sırayı da tamamladım. Yani 3 sırayı tamamlamış oldum. Şimdi 2 sıra daha bununla geçersem eğer 5 sırayı tamamlayacağım. Ondan sonra da laci ile sonlandırıp bitireceğim. Aynı zamanda laci ile bütün etrafını da geçerek her bir boşluğun içine
Bir ikili trabzan mantığıyla lacivertleri de geçeceğim etrafına. Buraya geldiğimde de bakın şurayı da bir buraya bir buraya örerek geçeceğim trabzanları. Kolda da aynı işlemi yapacağım. Etekte yaptığımı birebir kolda da yapacağım. Bunun da etrafına laciyi bir sıra tamamlayıp üstüne de yarım trabzan geçmeyi planlıyorum. O zaman tamamlayıp geleyim. Evet efendim, yine en sevdiğimiz bölüm finale beraberce geldik. Finale geldiğimizde neler yaparak ilerledik hemen göstermek istiyorum. Size de bahsettiğim gibi 5 sıra crazy ip ile devam ettim. Yine buralardan eksiltmelerimi yaparak yakayı oturttum. Üstüne de 2 sıra lacivertimle geçtim. Aynı şekilde onda da oturtmalar yaptım. Burayı ne kadar daraltmak ve oturtmak istiyorsanız ona göre sık daraltmalar yapabilirsiniz. Ben son sıralarda artık sadece şuralardan yaparak devam ettim ve tam istediğim yaka genişliğini elde ettim. Kollarının etrafına sadece yarım trabzan geçtim laci ile. Bu noktalarda da birer tane ördüm. Hiçbir farklı bir şey yapmadım. Şuralarda birer tane ördüm. Geri kalan hepsinin üstüne bir tane ördüm. Eteğine ise bir sıra ikili trabzan geçtim. Orada da aynı işlemi yaptım. Bakın. Köşelerin birleştiği yerde birer tane, geri kalan hepsinin üstüne de bir tane mantığıyla devam ettim. Tam olarak bu aşamaya geldiğimde bluzumun genişliğini size ölçü olarak vereceğim. Fikir olması açısından 43,5 santim yapıyor. Şöyle tuttuğum zaman 43,5 santim yapıyor. Şu boydan ölçüsünü de vereyim size, ne kadar oldu uzunluğumuz. Uzunluğumuz da 49 santim. Şimdi bu 43 santim olan bluz tam çevresi 86 santimdir. Yani 34'ten 38 bedene kadar tam ideal ölçüdür bu. Büyütmek isteyen arkadaşlarım bunu mesela 38'den hani 40-42 gibi yapacaksa birleşme kısmını benim gibi yarım trabzan değil ikili trabzanlarla örebilir. Bu yaptığım işlemin aynısını ikili trabzanlarla yapabilir. Ama daha bol, daha dökümlü, daha büyük dursun istiyorum diyorsanız mutlaka motiflerinizi bir sıra daha fazla öreceksiniz. Motifinizi bir sıra daha fazla ördüğünüz an zaten otomatik olarak büyüyecek. Ama bu anda da, yani bu şeyde o şekilde yaptığınızda da yaka genişliğini daha geniş olarak toparlamanız gerekecek. Ya da size tavsiyem yarım motifle çalışıp, belki bu efekti veremezsiniz ama yarım motifle de çalıştığınızda şöyle minik bir yuvarlama yapabilirsiniz ki keskin köşelerine. Daha rahat olur toparlamanız büyük motiflerde. Bu yaka küçük motifler daha kolay oluyor diyebilirim. Çıtır çıtır çok tatlış bir bluz oldu. Üstümde de göreceksiniz zaten. Benim çok hoşuma gitti. Açtığım her paket ipi şöyle kullandım. Bakın. Şu Crazy'den 3 adet kullandım. Geri kalan hepsinden sadece açtığım paket yeterli oldu. Bir paket yeterli oldu. Crazy'den 3 paket açtım. Bunu da dipnot olarak bırakayım. Beğendiyseniz tabii ki her zamankinden bir kalp isteyeceğim sizden. Beğeni ve yorumlarınızın çok kıymetli olduğunu söylemek istiyorum. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Buraya kadar izleyen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.